İsmim Avni Babacan. Emekli bir profesörüm şu anda. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ağrı bölümünü kurdum. 38-39 sene çalıştım. Epeyce bir adam yetiştirdim ve şu anda da artık oradan emekli oldum. Yani ben ağrı tedavisi yapan bir hocayım. Algoloji yani ağrı bilimi dünyada da Türkiye'de de yeni kurulan bir bilim dalı. Geçmeyen ağrısı olan herkeste yani kronik ağrısı olan herkes bu tip tedaviyi almak durumunda diye düşünüyoruz. Bakın akut ağrı yani ani olan ağrılar her zaman doktorların tedavi etmesi gereken ağrılardır. Önemlidir. Ya bir kalp ağrısı, bir mide ağrısı gibi düşündüğünüzde bir apandis ağrısı. Ama geçmeyen ağrısı olan kanser ağrıları bunların başında. Nöropatik ağrı dediğimiz sinirsel kökenli ağrılar, psikojenik ağrılar yani geçmeyen işte ağrısı olan, uzun süre devam eden ağrısı olan ve bir takım tedavilerle akut ağrı gibi düşünmeyin. Tedavilere de cevap vermeyen ağrılar artık beyinde ağrı hafızası oluşturup da ağrının silinmesi gerektiğini, o hafızanın silinmesi gerektiğini düşündüğümüz zaman bizim bu tedavileri yapmamız gerektiği önemi ortaya çıkıyor. Ağrı hastası karşımıza geldiği zaman mutlaka hastadan düzgün bir anamnez almak, doğru bir anamnez almak zorundayız. O ağrının sebebi bulmadan ağrı tedavisi yapılmaz. Onun için ağrının neden kaynaklandığını, ne kadar sürdüğünü, şiddetini, sıklığını, kullandığı ağrı kesici ilaçları, her şeyi detaylı bir şekilde sorgulayıp hastayı da iyi bir muayene yapıp yardımcı o ajanlar dediğimizde yardım edecek ajanlar yani laboratuvar bulguları, röntgen bulguları, MR bulguları gibi hepsini değerlendirip hastanın ağrısının sebebini bulup ondan sonra ağrı tedavisine girmek zorundayız. Bir defa ağrı çekmek kimsenin kaderi değildir. Ağrı mutlaka tedavi edilmelidir. Yani birinci düşüncemiz bu. Şu anda ağrı bilim dalının, algolojinin ne yaptığını bilmeyen, bırakın halkı, doktorların arasında bunun hala bilinmediğini biliyoruz. Onun için böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Yani algoloji ağrıyla uğraşan bir bilim dalı. Özellikle başta kanser ağrıları olmak üzere geçmeyen baş ağrıları, boyun ağrıları, bel ağrıları, hatta popo ağrıları gibi düşünün. Yani bir koksix ağrısı da böyle bir ağrı. Yani her türlü geçmeyen ağrıyı tedavi eden bir dal. Hastayı iyi bir değerlendirme yaptıktan sonra, hastayı muayenesini yaptıktan sonra teşhisi doğru koymaya çalışıp başka branşlarla da ortak çalışarak bir nörolojiyle, psikiyatriyle, cerrahi gruplarla ilişkilendirip yapıp ondan sonra hastaya doğru tanıyı koyduktan sonra tedaviler yapılıyor. Tedaviler deyince nedir ağrı tedavisi? Öncelikle ilaç tedavisi. Analjezikler yani ağrı kesiciler. Ağrı kesicileri doğru zamanda, doğru yerde, doğru indikasyonla kullanırsanız sorun yok. Hastanın ağrısının durumuna göre kullanacağınız ilaçları düzgün seçmeniz lazım. Tabii ilaç kombinasyonları da belki yapmak lazım. Ama bunlarla kontrol altına alamadınız. İstirahat ettirdiniz, egzersiz verdiniz, fizik tedavi metotlarını uyguladınız. Bunlarla da kontrol altına alamadınız. Dolayısıyla invazif ağrı tedavisi dediğimiz iğnelerle yaptığımız gerek sinir blokajları, gerek kas enjeksiyonları, gerek tendon enjeksiyonları, gerekse omuriliğe yönelik yaptığımız bir takım işlemler var. Burada altın standart olarak radyo frekansı kullanıyoruz. Sinir bloklarında öncelikle lokal anestezik dediğimiz anestezik maddeleri kullanıyoruz. Bunlara gerektiğinde opioidler dediğimiz kuvvetli ağrı kesici ilaçları kombine edebiliyoruz. Yani hastanın ağrısını kontrol altına almamız gerektiği neyse o işlerin hepsini yapıyoruz. Şu anda toplumda en sık rastlanan bir sıkıntı, semptom. Bel ağrısıyla gelen bir hasta eğer bel ağrısının sebebini bulmaya çalıştıktan sonra istirahatle, egzersizle, fizik tedavi yöntemleriyle geçirebiliyorsa mesele yok. İlaçları kullandı, bir faydası yok. O zaman benim ağrının sebebi olan, bel ağrısına neden olan yer bir fıtıksa, bir siniri etkilemesi söz konusuysa o sinire yönelik ameliyathane koşullarında skopiyle görerek yani görüntüleme yöntemleri altında sinir blokları yapıyoruz. Eğer sinir bloklarıyla yaptığımız blokajdan fayda bulup da hasta 3 gün, 2 gün, 5 günde bir rahatlık elde ediyorsak ikinci uygulamada daha uzun süreli bunun etkili olması için radyo frekans yöntemi o zaman kullanıyoruz mesela. Yani hem sinire yönelik blokajlar yapılma söz konusu hem eğer gerçekten bir fıtık var ve disk oraya sıkıştırıyorsa bazen diskin içine girerek diske yönelik müdahaleler yapmamız söz konusu. Ama hep söylüyorum hastanın kilo kontrolü, egzersiz yapması bunların hepsinin temelinde esas. Dolayısıyla belini nasıl kullanılacağını öğretmek lazım. Yani her bel ağrısıyla gelen hastayı hemen ameliyata almamak lazım. Ameliyatın endikasyonları belli. İdrarını kaçırıyorsa, büyük abdestini tutamıyorsa, ayağı düşmüşse, felç olmuşsa ameliyat etmek zorundasınız. Ama bunun ötesinde sadece ağrı var diye hastayı ameliyata almak gerekmez. Ki şu anda doğru cerrahlar gerçekten bunu yapıyorlar. Hastanın eğitimi, ağrı hastasının eğitimi, hele özellikle bel ağrısı konusunda bel ağrı okulları var artık yani. Dolayısıyla fizik tedavi doktorlarıyla
Bir de kronik ağrı dediğimiz zaman yani beli ağrıyan adamın kafası bozuktur diye bir laf var. Dolayısıyla yani burada üzüntüler, sıkıntılar, depresyonlar hepsi çok önemli. Dolayısıyla hastayı değerlendirirken bunların hepsini beraber düşünmek ve birlikte kullanmak zorundayız. Yani hastayı ikna etmek, onu telkin etmek, güven vermek, yapacağınız işin artılarını ve eksilerini, komplikasyonlarını da gerektiğini anlatmak hastayı rahatlatacaktır. Sonuçta hastaya bir işlem yapıp da hasta bunun iyi sonuçlarını aldığı zaman yani rahatladığını gördüğü zaman uzun süre rahatlasın diye de yapması gereken tavsiyeleri söylediğimiz zaman sonuç almamak mümkün değil. Bir defa her zaman çok ağır hastalar gelmiyor. Yani sadece bacağım ağrıyor diye gelen bir hasta söz konusu olduğu zaman gerçekten bu bacak ağrısının nedenini bulmak zorundayız diyorum. Onun için belden mi kaynaklanıyor, bacağı ilgilendiren bir başka oradaki dokudan mı kaynaklanıyor, bir damar tıkanıklığı da bacak ağrısıyla karşınıza gelebiliyor, bir bel fıtığı da bacak ağrısıyla karşınıza gelebiliyor. Önemli olan ağrının sebebini ortaya koymak için tetkikleri, tahlilleri doğru yapıp muayenesini doğru yapmak. Tanıyı koyduktan sonra tedavide eğer bir damar tıkanıklığına bağlı ağrıysa o damarları etkileyecek olan sinirleri ki sempatik sinirler diyoruz. Onlara blokajlar yapıyoruz. Ama bacağına ağrısına neden olan bir diskopati ise, bir bel fıtığı ise oradaki sinirin sıkıştığı yere bir müdahale yapmak söz konusu. Dolayısıyla sadece ağır kanser hastaları falan söz konusu değil. Her türlü neresi ağrıyorsa ve bunu başka doktorlara gitti, değişik tedaviler aldı ama geçmediyse o zaman algoloji doktoruna geldiği zaman algoloji doktoru bu ağrının sebebini bulmaya çalışmalı ve arkasından da bildiği yöntemleri uygulamak zorunda. Ağrı ile yaşamak kimsenin hakkı değil, ağrısız yaşam hakkı, bunun bir yaşam hakkı olduğunu bilmek lazım. Avrupa Ağrı Derneği de, Türk Ağrı Derneği de aynı şeyleri söylüyor, bu sloganları kullanıyor. Onun için ağrıya çare var, yeter ki uygun doktora uygun şekilde ulaşmak lazım.